Warhammer 40K evreni bizim şu anda yaşadığımız dünyayı da kapsayan bir uzak gelecek distopyası. Severek okuduğumuz hikayeler ya da heyecanla oynadığımız oyunlar günümüzden tam 40 bin yıl sonra geçiyor olabilir. Ama bu evrenin nasıl ki bizim bir tarihimiz varsa kadim bir geçmişi de var. Hem de çok ama çok kadim. Bugün fazla uzun sürmeyeceğini umduğum bu videoda sizlere en başlangıcından mevcut duruma kadar Warhammer 40K evreninin kaba bir zaman çizelgesini önemli olaylarıyla ve mümkün olduğunca uzatmadan aktarmaya çalışacağım. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Geçtiğimiz aylarda yayınladığım videolardan Warhammer 40K evreni tarihinin 30. bin yılda başladığını düşünüyor olabilirsiniz. Hata bende. Tek tip gittim. Ama aslında Warhammer 40K evreninin külliyata geçmiş tarihi günümüzden tam 60 milyon yıl öncesine dayanıyor. Milyonlarca yıl önce galaksi gençti. Kadim olanlar olarak adlandırabileceğimiz Old Ones, psikik güçleri ve Webway hakimiyetiyle evrenin kaderini şekillendirecek kadar kudretli bir ırk ve evrenin tek hakimiydi. Onların inşa ettiği uygarlıklar arasında Eldar ve Jokairo gibi ırklar da vardı. Fakat kısa ömürlü, acılı bir halk olan Necrontyr, hastalık, felaketler ve iç savaşlarla boğuşarak varoluş mücadelesi veriyordu aynı zamanda. Old Ones'ın ölümsüzlüğü karşısında Necrontyr'in öfkeleri büyüdü ve kendi iç savaşlarını gölgede bırakıp Necrontyr halkını tek bayrak altında birleştirecek müşterek bir düşman buldular. Ancak bütün Necrontyr gücü dahi kudretli kadim olanları alt etmeye yeterli değildi. Ve kadersiz Necrontyr galaksinin ucra köşelerine sürüklenirken yine iç savaşlarla boğuşmaya başladı. Kadim olanlarla ilk savaşlarının önce ve sonrasındaki bu iç savaşlara birinci ve ikinci ayrılık savaşları deniyor. Karanlık kaderine teslim olmaya hazırlanan Necrontyr bu sefer beklenmedik bir müttefik buldu. Yıldızların enerjisini yiyen tanrı benzeri varlıklardan oluşan Ktan. Bu kozmik varlıklar Necrontyr'e metal bedenler sunarak onlara ölümsüzlük vaat etti. Kısa ömürlü Necrontyr'in kara talihini yenmek için önlerine çıkan en büyük fırsat olarak gördükleri bu ölümsüzlük ruhlarının bedeliyle ödenecekti halbuki. Necrontyr artık Necron olmakla kalmadı. Aynı zamanda Ktan'ın köleleri olarak galaksiyi savaşa boğdular. Onların öfkesiyle başlayan War in Heaven galaksiyi ebediyen değiştirdi. Savaş evrenin en kanlı kıyımıydı. Ktan'ın rehberliğinde Old Ones'a intikam arzusuyla saldıran Necrons, Old Ones'ı yok olmanın eşiğine getirdi. Necrons ve Ktan güneşleri yiyip bütün sistemleri tüketirken Old Ones ise bu katliama yeni ırklar yaratarak direnmeye çalıştı ki bunların en kudretlisi Eldar'dı. Psikik güçler bahşedilmiş bu genç ırklar kısa sürede galaksiye yayıldı ve galaksinin her köşesinde Ktan ve köleleri Necronlarla savaşarak onları geri püskürttü. Old Ones tam muzaffer gelecekken ise genç ırkların psikik enerjilerinin yoğunluğu Warp'u çalkantıya sürükledi. Uyanmaya başlayan Warp canlıları arasında belki de en korkunçları olan Enslavers yani köleleştirenler psikik güçleri olanların zihinlerini ele geçirip onların ruhlarını emerek maddi evrene geçip yıkım yapabilen korkunç yaratıklardı. Yeni tehdide karşı Old Ones, Krork ve Jokairo gibi yeni ırklar yaratıp kendini savunmaya çalıştı ama bunların hepsi nafileydi. Ktan dahi bu tehditten ari değildi ve galaksiyi Enslavers'a bırakıp kendilerinin ücra köşelerde Necronlar tarafından müdafaa edilmeye hazırlıyorlardı. Ancak Necronlar efendileri Ktan'ın beklediğinin aksine düşmanlarının üzerine yürüdü ve Warp yaratıklarını def ederken Old Ones'ı da tamamen yok ettiler. Savaşın sonu ise bir ihanetle geldi. Sessiz kral olarak bilinen Zarek'in önderliğinde Necronlar efendileri Ktan'ın açgözlüğünü fark ederek ayaklandılar ve özgürlüklerini kazandılar. Ktan'ı parçalayarak shardlara yani parçalara böldüler ve teknolojik hapishanelere kapattılar. Zafer kazanan Necronlar ise oldukça hırpalanmıştı ve evreni tekrar fethedecek halde değillerdi. Uykuya çekildiler ve mezar dünyalarına gömüldüler. Galaksi sessizliğe bürünürken Necron'un mirası kaldı geriye. Parçalanmış uygarlıklar, harap dünyalar ve kaotik warp fırtınaları. Bu miras milyonlarca yıl sonra insanlığın yolunu şekillendirecek bir felaketti. Böylece savaştan başka hiçbir şey bilmeyen galaksinin ilk büyük savaşı diyebileceğimiz War in Heaven, Necron'un milyonlarca yıl sürecek uykuya dalmalarıyla sona erdi ve Eldar engin bir imparatorluk kurarak galaksiyi on binlerce yıl yönetecek başat güç haline geldi. Bundan sonraki milyonlarca yıl görece sakin geçti diyebiliriz. Bu sürede Eldar kainata hükmederken binlerce yıldır dünyaya sıkışmış kalan insanlık 15. bin yılda teknolojik olarak öyle bir noktaya geldi ki gezegenleri kolonileştirebilir,
terraforming yapabilir, yapay zekadan hizmetkarlar üretebilir ve yıldızlar arası seyahat edebilir hale gelmişti. Direkt 15. bin yıldan girdim çünkü Eldar'ın başa gelişiyle 15. bin yıla kadar geçen süre oldukça sakin geçiyor. Yani hoş bizim şu anda yaşadıklarımızdan çok sakin olduğu söylenemez ama Warhammer 40K külliyatında böyle geçiyor. İnsanoğlunun galaksiye yayılması açısından bir altın çağı olarak görebileceğimiz bu dönem, ilginçtir ki imparatorluk kayıtlarında teknolojinin karanlık çağı olarak adlandırılıyor. Bu dönemde warp seyahati de keşfedildi ama warp zaman ve mekanın birbirine girdiği paralel bir evren olduğundan insanların hesaplamaları çok kısa atlayışlara izin veriyordu. İnsanoğlu galaksiye doğru gıdım gıdım genişlerken teknolojideki uzmanlığını genetik mühendisliğine de aktardı ve bu dönemde geliştirilmiş insanlar ve süper askerler de yaratıldı. Genetik mühendisliğin en önemli sonuçlarından biri ise Navigator geni mutasyonunun keşfedilmesiydi. Bu mutasyonla üçüncü bir göz elde eden insanlar bu gözleriyle warp'un dalgalanma ve fırtınalarını görüp anlayabiliyor ve warp içerisinde mevki koyarak yön bulabiliyorlardı. İnsanoğlunun genişlemesi birden geometrik bir hızla büyümeye başladı. Dark Age of Technology denen bu altın çağ 10 bin yıl boyunca 25. bin yıla kadar sürdü. Bu dönemin sonunu getiren iki olay vardı ki bunlardan bir tanesi insan eliyle yapılmışken diğeri tamamen onların kontrolünün dışında galaksinin başka bir gücü tarafından yol açılan ama bütün galaksi için sonuçlar doğuran bir olaydır. İlk önce yapay zeka hizmetkarları diyebileceğimiz Man of Iron'ın isyanı insanlığın gururunu yerle bir etti. Kendi makineleri insan efendilerine karşı döndü. Milyarlarca insan öldü ve güç bela zafer elde edildikten sonra yapay zeka tamamen yasaklandı. Warhammer 40K'da insanların şu anda kullandıkları Servitor gibi hizmetkarlar ve Cogitator gibi cihazların doğuşu böyle başladı. Makineler yine yapılabilirdi ama içlerinde yapay zeka yerine insan zihnince kontrol edilen bir mekanizma olmalıydı. İnsanoğlu makinelere karşı güç bela kazandığı savaşın yaralarını sararken Eldar için ise sonu başlatan bir olaylar zinciri vuku buldu. Milyonlarca yıldır galaksinin hakimi olan Eldar, kendi üstünlüklerinin büyüsüyle kendilerini zevk, sefa ve eğlenceye verdi. Bu öylesine ölçüsüz bir zevk arayışıydı ki Eldarların yaşadığı tarifsiz zevklerden beslenen ve zaten evrendeki bütün bilinçli varlıkların duyguları, korkuları ve rüyalarından meydana gelmiş olan Warp, önlenemez bir duygu seli içerisinde zevk ve aşırılığın kaos tanrısı Slaaneş'i doğurdu. Bu sıradan bir doğum değildi ama Slaaneş'in doğum çığlığı tek seferde galaksinin dört bir yanındaki milyarlarca Eldar'ı bir anda öldürerek ruhlarını Warp'a hapsetti. Gezegenlere yayılmış sayısız Eldar medeniyeti yerle bir oldu ve yaşamdan ari bu kadim Eldar gezegenleri Slaaneş'in doğduğu noktadan Warp'un içerisine çekildi. Bu gezegenler bundan sonra Crown World olarak anılmaya başladı. Slaaneş'i doğururken sayısız Eldar ruhunu ve dünyasını yutan bu nokta ise ileride Eye of Terror olarak bilinecek, Warp ile maddi dünya arasında geçiş görevi üstlenecek bir diyar ola geldi. Bir tanrının doğumuyla alt üst olan Warp dalgaları engin fırtınalara dönüştü. Milyonlarca Psyker çığlıklar içerisinde canlarını kaybederken bir o kadarı da delirdi. Navigator'lar ise kör oldular ve Warp seyahati insanlar için imkansız hale geldi. Age of Strife'ın başlangıcı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde iletişim koptu, koloniler izole hale geldi ve yardımdan kopmuş savunmasız koloniler iblis istilaları ve Xenos saldırıları altında eğilip bükülerek yaşam mücadelesi verseler de pek çok koloni ya yok oldu, ya köleleşti ya da bütün kazanımlarını kaybederek Orta Çağ benzeri ilkel ve feodal insan topluluklarına dönüştüler. Kolonilerinden kopan Terra bu çöküşün kalbinde kan gölüne döndü. Gezegenin doğal kaynakları zaten binlerce yıl önce tüketilmişti ve insanlığın kadim yuvasındaki milyarlarca insan kolonilerden gelen destek ve ticaret sayesinde zaten ayakta durur vaziyetteydi. Bu can damarları da kopunca dünyada geriye kalmış bir avuç kaynak için devletler parçalandı ve savaşlar yüzyıllar sürdü. Medeniyetin merkezi nükleer silahlarla denizlerin fokur fokur kaynayıp yok olduğu, milyonların göz açıp kapayıncaya kadar ölebileceği bir yoksunluk ve vahşet gezegenine dönüştü. Medeniyet tamamen yok oldu. Gücü eline geçirebilen tekno savaş lordları peşlerine taktıkları acımasız ordularıyla dünyayı hem tebaaları hem de düşman kabileler için yaşayan bir cehenneme çevirdi. Dünya kaosun ve mutlak yozlaşmanın merkezine dönüştü. İşte bu noktada imparator sahneye çıkmak için doğru zamanı yakalamak üzereydi. Age of Strife sadece teknolojinin çöküşü değil, insanlığın ruhunun da parçalanışıydı. Sayısız trajedi ve binlerce yıl süren sefalet sonrasında warp fırtınaları sonunda yavaş yavaş dinerken binlerce yıldır perde arkasından galakside olanı biteni izlediği söylenen ölümsüz imparator bir vizyonla çıka geldi.
Önce dünyadaki bütün savaşları bitirecek, ardından yavaşça durulan warp dalgalarını aşıp kayıp kolonilerle olan bağları tekrar kurup insanoğlunu tek bayrak altında galaksinin bütün dehşetlerine karşı bir kılacaktı. Thunder Warriors ile dünyayı fetheden İmparator, Primarch ve Astartes projeleriyle galaksiyi fethedecekti. Old Night yani kadim gece olarak da anılan bu dönemin bitişinde İmparator Terra'yı fethedip tek bir bayrak altında birleştirdi ki buna Unification Wars deniyor ve insanlığın yeniden doğuşu başladı. Great Crusade yani büyük sefer kaybolmuş kolonileri birleştirmek, insanlığı yeniden galaksinin efendisi yapmak için başlatıldı. Primarchlar galaksiye dağılmış halde bulundu ve her biri lejyonlarının başına geçti. Lejyonlar yıldız sistemlerini birer birer ya özgürleştirdi ya da dize getirdi. Mekanicum ile yapılan Mars Paktı insanlığın teknolojideki gücünü imparatorluğa kattı. İmparatorun rehberliğinde imparatorluk yeniden büyüyordu. Bu çağ insanlığın bir daha asla göremeyeceği kadar büyük bir altın çağıydı. İnsanoğlu kayıp kolonilerini tekrar kucaklamakla kalmadı. Kendi varlığını tehdit edebilecek her Xenos ırkının da kökünü kazıdı. İmparator başında Primarchlar lejyonlarıyla imparatorluk hiç kimse tarafından durdurulamaz gibiydi. Ancak zaferlerin gölgesinde karanlık vardı. Horus War Master ilan edildiğinde birçoğunun arasında zaten husumet olan kardeşleri arasında kıskançlık ve şüphe doğdu. Lorgar'ın fanatik inancı, Perturbo'nun kırgınlığı, Konrad Körz'ün karanlık vizyonları her biri gelecekte olabilecek bir ihaneti işaret ediyordu. Fetih'in dümenini oğullarına ve en başta Horus'a bırakan imparator, Terra'ya geri dönüp insanlığı Warp'tan bağımsız kılmak için Web-Bay'i ele geçirmek gibi dev bir plana girişti. Ancak bu gizlilik Primarchların bir kısmını, en başta da Horus'u imparatordan yabancılaştırdı. Sorumluluğun ağırlığı, babası tarafından terk edilme duygusu ve girdiği sayısız savaşta kaybettiği silah arkadaşlarının çığlıkları sonunda savaş efendisi War Master Horus'a fazla geldi ve bazı kardeşlerinin imparatora karşı kini Horus'un ihanetiyle birleştiğinde imparatorluğu ve galaksiyi paramparça ederek alevlere bürüyecek ateşi yaktı. İmparatorun en sevdiği oğlu War Master Horus, Devin'de aldığı ölümcül yaradan sonra hain Erebus'un komploları ve Lorgar'ın fısıltıları yüzünden kaosun etkisine kapıldı. Ona sunulan vizyonlar babasının tiran olacağına dair yalanlarla doluydu ve onun ruhunu zehirledi. Ve böylece Horus galaksiyi kana bulayan ihaneti başlattı. 9 lejyon Horus'un yanında yer aldı. Istvan 5'te yaşanan Dropsite Massacre sadık lejyonların belini kırdı. Iron Hands, Salamanders ve Raven Guard yani 3 lejyon yok olmanın eşiğine geldi. Ferus Manus öldürüldü. Galaksi kardeşin kardeşi öldürdüğü bir iç savaşa sürüklendi ve trilyonlarca can kaybı verilirken gezegenler baştan başa yanarak yok oldu. Sonunda Horus Terra'ya yürüdü. Terra kuşatması insanlık tarihinin en destansı savaşlarına sahne oldu. Hain Astartes orduları yanlarında hain Mechanicum savaş makineleri ve Kaos iblislerinin desteğiyle sarayın duvarlarını aştı. Rogel Dorn, Leman Russ ve Jagatai Khan Terra'yı son ana kadar savundular. Sanguinius bir zamanlar en yakın kardeşi gördüğü Horus'un ellerinde kahramanca can verdi. Nihai karşılaşmada İmparator ile Horus yüz yüze geldiler. Horus Kaos'un tüm gücünü taşıyordu ama Kaos tanrılarının Horus'a bahşettiği ihsanlar, ihanet boyunca yaşadığı başarısızlıklar ve kendi iç şüphesi nedeniyle kaybolmaya başlamıştı. İmparator tüm gücünü ortaya koyarak oğlunu bu anda yok etti. Fakat kendi de oğlu tarafından ölümcül şekilde yaralandı. Altın tahta mahkum edilen imparator, canlı mı ölüm olduğu bile bilinmeyen bir halde insanlığın ebedi rehberi ve can damarı oldu. Horus Heresy sona erdi fakat insanlığın altın çağı sonsuza dek yok oldu ve Imperium of Man azmettiği seküler ve müreffeh galaktik imparatorluğun tam tersine durağan, bağnaz, baskıcı ve acımasız bir teokrasiye dönüştü. Horus'un ölümüyle galaksiye elbette barış gelmedi. İhanet eden lejyonlar parçalanmış ve organizasyondan yoksun olsalar da hala güçlü ve yıkıcılardı. İmparatorun altın tahta mahkum olmadan önce hainlere dair son buyruğu netti. Hain lejyonlar avlanıp Eye of Terror'a sürülecek ve ebediyen burada sürgün kalacaklardı. Hain Primarchlara ve lejyonlarına ait tüm imparatorluk kayıtları silinecek, hainlerin nüfuzu altına giren dünyalar ya zorla geri alınacak ya da tamamen Exterminatus ile yok edilecek. Terra kuşatmasına katılamadığından en güçlü lejyon Ultramarines'di ve bu yeniden fetih seferini yürütmek Gilliman ve oğullarına düştü. Onun liderliğinde sadık Primarchlar lejyonlardan geriye kalanlarla toparlanıp karşı saldırıya geçtiler. Bu büyük intikam seferine The Scouring denildi. Yani büyük temizlik. Hain lejyonlar tek tek geri püskürtüldü. Birçok dünya geri alındı.
Eye of Terror'a sürülen hain lejyonlar ise zaman ve mekanın anlamsız olduğu bu diyarda sonsuz çarpıklıklar arasında yeni imparatorluklarını kurdular. Böylece hain lejyonlar asla tam olarak yok edilemeyecek ebedi bir tehdit haline geldi. Scouring sırasında galaksinin dört bir yanında amansız savaşlar verildi. Salamanders, Raven Guard ve Iron Hands bu dönemde çok aktif olamadılar. Çünkü geride kalan az sayıda gen tohumuyla lejyonlarını tekrar ayağa kaldırmaya odaklanmak zorundalardı. Her cepheye giden ve başsız imparatorluğun fiili lideri rolüne itilen Robot Guilliman bu felaketin bir daha yaşanmaması için radikal bir karar aldı. Lejyonları parçaladı ve Codex Astartes'i yazdı. Artık hiçbir Space Marine ordusu 1000 askerden fazla olamayacaktı. İmparatorluk ordusu da donanma ve Imperial Guard olarak ikiye bölündü. Böylece hiçbir kumandan tek başına muazzam bir güce hakim olamayacak, imparatorluğa karşı tehdit oluşturamayacaktı. Ancak Primarch'ların çağının sonu yaklaşmıştı. İmparatorun oğulları birer birer sahneden çekildiler. Vulcan ve Lionel Johnson kayboldu. Corvus Corax Warp'a daldı. Jagatai Khan Webway'de kayboldu. Guilliman, Fulgrim tarafından ağır yaralanarak komaya sokuldu ve Rogal Dorn'un bir kara sefer sonrasında sadece eli bulunabildi. İmparatorluk artık Primarch'sızdı. Kaybolan bu yarı tanrıların yerini ise bürokrasi, yüksek lordlar ve dini dogmalar aldı. Böylece imparatorluk karizmatik liderlerinden mahrum, kör inancın ve katı yasaların gölgesinde yeni bir çağa adım attı. Great Scouring yani büyük temizlik esasında Age of Rebirth'ün parçasıdır ama olayların yoğunluğu nedeniyle bunları ayrı ayrı anlatırlar. İmparatorluk ordularını toplayıp gücünü yeniden kurarken Terra'daki bürokrasi çıkar çatışmalarıyla imparatorluğu yavaş yavaş içeriden çürütmeye başlamıştı. Bu zayıflık ortamında tarihin en büyük ork saldırısı War of the Beast patlak verdi. Orklar devasa filolarla Terra'ya kadar ulaştı ve Imperial Fists neredeyse yok edildi. Büyük bedeller ödenerek kazanılan savaş imparatorluğun kırılganlığını açığa çıkardı. Bu süreçte Ordo Xenos doğdu ve Astartes yapılanması yeniden şekillendi. Savaş sonrası Maximus Thane hem Imperial Fists lideri hem de Lord Commander of the Imperium yani imparatorun kumandanı oldu. Ancak orkları kovalamak için sefere çıkınca Terra'da yönetimi suikastçilerin büyük üstadı Drakan Vangorich'e bırakması gerekti. Vangorich çıkarcı yüksek lordları tasfiye ederek onların yerine kuklalarını getirdi ve imparatorluğu 100 yıl boyunca güçlü ama baskıcı bir şekilde yönetti. Bu dönemde Terra güçlendi, yeni chapter'lar kuruldu ve ork tehdidi bastırıldı. Fakat Vangorich zaman içerisinde dengesizleşti. Thane geri dönüp büyük kayıplar pahasına onu devirmek zorunda kaldı. Vangorich'in ölümünden sonra ise Terra tekrar kaosa sürüklendi. Ancak 50 Space Marine Chapter'ının komutanlarının müdahalesiyle düzen yeniden sağlandı ve 12 yeni yüksek lord seçildi. Vangorich'in düşüşünden sonra ise imparatorluk tam olarak istikrara yine de kavuşamadı. Eski adı Constantinium olan Terra Nova adlı gezegen imparatorluktan ayrıldığını duyurarak Segmentum Pacificus'un egemenliğini eline aldı. Terra'daki merkezi otorite ve Nova Terra'daki ayrılıkçılar olarak insanlığın ikiye bölündüğü bu dönem Nova Terra Interregnum olarak anıldı. İç savaşlar, diplomatik kopuşlar ve mezhep çatışmaları imparatorluğu zayıflattı ve sonunda barış sağlanıp imparatorluk tekrar bir bütün haline gelse de insanlık bir kez daha kendi içinde parçalanıyordu. İmparatorun altın tahta yükselişini izleyen yüzyıllar boyunca büyüyen bürokrasi ve inanç fanatizmi imparatorluğun içten çürümesine yeni bir boyut kazandırdı. Bu çürümenin doruk noktası Gouge Vandire adlı acımasız bir yüksek lordun yükselişi oldu. Vandire, administratum ve ecclesiarki yani idari ve dini yönetimleri tek elde topladı. Onun yönetimi İmparatorluk tarihinde Reign of Blood olarak anılır ama bu döneme daha geniş olarak Age of Apostasy yani döneklik çağı denir. Vandire'in yönetiminde imparatorluk milyonlarca insanın öldürüldüğü bir iç savaşlar serisi ve despot uygulamalar neticesinde kana bulanır. Vandire imparatorun adına savaştığını iddia ediyor olsa da aslında kendi gücü için imparatorluğu parçalıyor, muhalifleri yok ediyordu. Fanatik ordular ve soykırımlar Vandire'in çılgın saltanatını tamamlıyordu. Bu dönemde Vandire, Bride of the Emperor olarak bilinen kadın savaşçılardan oluşan bir tarikatı kendi ordusu haline getirdi. Bu ordu daha sonra Adepta Sororitas olarak bilinecek olan Sisters of Battle'ın temelini oluşturacaktı. Ancak Vandire'in tiranlığında onlar da sadece birer araçtı. İsyan kaçınılmazdı. Sebastian Thor, Vandire'a karşı çıkan bir reformcu ve inanç önderi olarak yükseldi. Thor, imparatorun gerçek inancını savunarak milyonların desteğini kazandı. Efsanelere göre ise Vandire altın tahtın tam önünde imparatorun sessiz bakışlarıyla susturuldu ve idam edildi.
Sebastian Thaw, Vendair'in çöküşünden sonra Eklezyarki'yi yeniden şekillendirdi. Askeri güçleri kısıtlandı ancak Sisters of Battle dinin silahlı kolu olarak kalmaya devam etti. Bu reformlar imparatorluğun dogmatik doğasını daha da sağlamlaştırdı. Age of Apostasy imparatorluk için bir ders oldu. En büyük düşman bazen içeriden doğar. Vendair'in çılgınlığı insanlığın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Kefaret çağı olarak adlandırabileceğimiz Age of Redemption, imparatorluk tarihinde dini ateşin en harlı yandığı dönemlerden biriydi. İmparatorluk kültü yani imparatorluğun dini liderliği daha önce hiç olmadığı kadar güç kazanmış, sayısız sapkın ve kafir avlanıp meydanlarda infaz edilir hale gelmişti. Kaybolan serveti ve otoriteyi geri almak için art arda seferler başlatıldı. Fakat iman ateşi zirveye çıktıkça bu savaşların bedeli ağır oldu. Sayısız dünya savunmasız bırakıldı. Imperial Guard ve Astartes bitmek bilmeyen kanlı seferlerle tüketildi. Ve sonunda bu kör inancın gölgesinden yeni bir dönem doğdu. Age of Redemption'ın kapanışı diyebileceğimiz The Waning yani sönüş. Yorgun ve tükenmiş ordular orkların istilasına, kaosun isyanlarına ve imparatorluğun içten içe çürüyüşüne artık karşı koyamaz hale gelmişlerdi. Otoriteyi koruyabilmek için bazı gezegenlerin idaresi tamamen Astartes chapter'larına devredildi. Time of Ending yani son zamanlar terimi ilk kez 41. bin yılın 744. yılında Korinto'nun kahini Tagarath tarafından dile getirilmiştir. O hem imparatorluğu hem de imparatorun ışığını yutacak bir karanlığın yaklaşmakta olduğunu kehanet eder ve söyledikleri uğursuz olarak kabul edilmiştir ve kısa süre içerisinde sapkınlık suçundan infaz edilir. Ama kehaneti aslında hiç olmadığı kadar gerçekti. Zira çok geçmeden Tyranidler, ardından Necronlar ve diğer dehşetler galakside yükseldi. İmparatorluğun ebediliğine dair binlerce yıllık inanç sarsılıyor, İnsanlığın hakimiyeti çatırdamaya başlıyordu. Sonun zamanı yalnızca çöküşün değil, yeni güçlerin de doğuşuydu. Genç ve hırslı ırklar kendi imparatorluklarını kuruyor, cüretkar devletler galakside boy gösteriyordu. Draxian Hegemony, Tau İmparatorluğu, Leagues of Wotan ve daha niceleri. Hepsi kuşatılmış insan imparatorluğuna meydan okumaya hazır bir şekilde güçleniyordu. Bu güçlerin içerisindeki en büyük tehdit ise tekrar hain lejyonlardan Abaddon'ın liderliğindeki 13. Kara Sefer'den doğacaktı. Bin yıllar boyunca Abaddon the Despoiler, Horus'un halefi olarak defalarca kara sefer başlattı. Ancak 13. kara sefer hepsinden farklıydı. Bu kez hedef imparatorluğun en büyük kalesi Eye of Terror içerisindeki dehşetlere karşı binlerce yıldır nöbet tutan Cadia gezegeniydi. Eye of Terror'ın kapısı olan Cadian Gate düşerse tüm imparatorluk savunmasız kalabilirdi. Savaş sayısız dünyaya yayıldı. Abaddon'ın orduları iblis lejyonlar, hain Astartes ve Blackstone Fortress'larla destekleniyordu. Imperial Guard ve Space Marines ölümüne savaştı. Castellan Creed'in önderliği Cadia'ların iradesini birleştirdi ve Cadia Stands haykırışı ölümün gölgesinde bile yıldızlarda yankılandı. Bütün bu kahramanlık ve fedakarlık ise nafileydi. Güçlerinin geri püskürtüldüğünü gören Abaddon, hasar almış olan Blackstone Fortress'ı Cadia'nın yüzeyine çakarak gezegeni yok etti. Nihayetinde gezegenin yüzeyi yarıldı ve Cadia çöktü. Fakat bu çöküş bir sembol oldu. Cadia düşmedi. Cadia ayakta öldü. Cadia'nın yok oluşu yalnızca bir gezegenin kaybı değildi. Onun yıkımı galaksiyi ikiye bölen Great Rift'in yani Cicatrix Maledictum olarak bilinen büyük yarığın açılmasına yol açtı. Warp imparatorluğun kalbine kadar sızdı. Navigator'lar bir kez daha kör oldu. Yıldızlar arası yolculuk tekrar imkansız hale geldi ve imparatorluk birbiriyle irtibatı tamamen kopmuş iki yarıya bölündü. Imperium Nihilus olarak ad verilen karanlık yarı imparatorluğun ışığından koptu. Milyonlarca dünya iletişimsiz kaldı. Kaos istilaları ve Tyranid baskınları her köşeyi sardı. İnsanlık eşi görülmemiş bir felaketin pençesine düştü. 13. Kara Sefer yani Black Crusade, Abaddon'ın en büyük zaferi, imparatorluğun ise en karanlık yenilgisiydi. Fakat aynı zamanda umut için yeni bir kıvılcımın da doğmasına ve yeni bir döneme yol açtı. Tam umutsuzluk anında bir mucize gerçekleşti. Robot Guilliman binlerce yıl sonra uykusundan uyandı. Belisarius Caul'un Engizisyon duymasın ama Eldar'ın da yardımıyla yaraları iyileştirildi. Yanında yepyeni bir güç vardı. Primaris Space Marines. Onlar Astartes'in daha güçlü, daha dayanıklı versiyonuydu. Guilliman bu döneme adını veren Indomitus Crusade'i başlattı. Binlerce dünya özgürleştirildi. Kaos orduları püskürtüldü. İnsanlık tekrar birleşmeye başladı. Ancak galaksi her zamankinden daha tehlikeliydi. Tyranidler yeni hayfilikleriyle saldırıyor. Necron hanedanları uyanıyor. Orklar yeni vağlar başlatıyordu. Eldar bile kaderini değiştirmeye çalışıyordu. Yvrain ve Inari, ölüm tanrısı Ynead'ın gücüyle Eldar'ı kurtarmaya uğraşıyordu. Kaos tanrıları ise Great Rift sayesinde daha da güçlenmişti. Her köşede bir tehdit vardı. Guilliman Terra'ya döndüğünde babasının sessizliğiyle karşılaştı.
İmparator aynı yarattığı imparatorluk gibi altın tahtta çürüyordu. Günlerce babasının çürüyen bedeninin huzurundan çıkmayan Gilliman tüm insanlığın kaderini tek başına omuzlamak zorundaydı. Neyse ki bu mücadelesinde uzun süre yalnız olmayacaktı. Çünkü kardeşi Lionel Johnson, Dark Angels'ın Primarch'ı imparatorluğun bu en karanlık günlerinde savaşa geri dönmüştü. İmparatorluğun mevcut çağı Era Indomitus, umut ile çöküşün iç içe geçtiği bir çağdır. İnsanlık hala ayakta ama her zaferin ardından yeni bir felaket gelir. Bu çağda tek hakikat hala baki kalır. Savaş asla bitmez. Warhammer 40K'nın bütün zaman çizelgesini anlatmaya çalıştığım bu videonun sonuna gelirken atladığım yerleri görmezden gelen ve videoyu sonuna kadar izleyen imparatorun tüm tebaasına teşekkür ediyorum. Bu sefer farklı bir uygulama yaparak bu videoya süper teşekkür bırakan izleyicileri Engizisyon'un sadık bir müridi olarak bir sonraki videomun sonunda isim isim duyuracağım. Bir düşünün derim. Süper teşekkür atmak gönlünüzden geçsin geçmesin. Her zaman olduğu gibi hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizce Era Indomitus nasıl şekillenecek? Sırada hangi Primarch'lar geri dönecek? İmparator korur.